Avrupa'yı şekillendiren Kuzey Savaşları sırasında İsveç Kralı 12. Charles, 1709 yılında Poltava'da Ruslara yenildiği savaş sonrası Osmanlı Devleti'ne sığındı. Kısa süreceği düşünülen sığınma 5 yıldan uzun sürdü. Savaşta ayağından yaralanan 12. Charles, yanındaki 1000 kadar asker ve Ukraynalı Kazaklarla birlikte Osmanlı şehri olan Bender'e sığındı. Ülkesine dönüş yolu Ruslar ve düşman devlet Lehistan tarafından kapatılmıştı. Hem iyileşmek hem de ezeli düşman olarak gördüğü Rusları yenmek için Osmanlı ile birlikte mücadele etmeyi düşünüyordu. Aslında bu olaydan kısa süre önce İsveç ile Osmanlı arasında bir görüşme olmuştu. Sadrazam Çorlulu Ali Paşa, Ruslara karşı İsveç ile ittifak etme düşüncesindeydi. İsveç kralı Osmanlı elçisine Ruslarla olası bir savaş durumunda destek verip veremeyeceğini sorduğunda elçi mesafenin çok olduğunu söylemiş. Kral da Osmanlı sınırına yakın olan Kamaniçe taraflarına ilerleme ihtimalinden bahsedince elçi bu kez destek verilebileceğini söylemiş. Bu görüşme sonrası bir dostluk anlaşması yapılmış. Anlaşmada Osmanlı Devleti'nin İsveç kralının dostuna dost, düşmanına da düşman olması, İsveç'in İstanbul'da daimi bir elçi görevlendirmesi kararlaştırılmış. 12. Charles Osmanlı Devleti'ne Rusya'ya karşı ittifak teklifinde bulunmuş ancak Osmanlı Devleti bu teklifi Ruslarla devam eden barışı bozmamak için reddetmiştir. Kral, Bender'de bulunduğu sırada Kırım Hanı Devlet Giray ile iletişim kurarak Osmanlı-Rus mücadelesine yön vermeye çalıştı. Kazak ve Tatar kuvvetlerini etrafında toplayıp Rus topraklarına baskınlar düzenledi. İstanbul'a gönderdiği elçi ile Osmanlı politikasını etkilemeye çalıştı. Yalnız bu yıllar Osmanlı için Karlofça Anlaşması'nın hezimetinin yaşandığı yıllardır. Devlet adamları kaybedilen toprakları geri almak düşüncesindeler ancak tekrar yenilme korkusu devlet politikasını ciddi şekilde etkilemektedir. 12. Charles'ın misafirliği beklenenden de uzun sürdü. Osmanlı'da bulunan yabancı elçiler kralın uzun süren misafirliğinden rahatsız olmuş ve bunu dile getirmişlerdir. Osmanlı yönetimi de birkaç kez kralın gitmesi için girişimlerde bulunmuş ancak kral bunu kabul etmemiştir. Ruslarla yapılacak büyük mücadele için girişimlerde bulunmaya devam etmiştir. Prut Barışı sonrası 12. Charles gitmeyi kabul etmiş ancak Leh ve Rus tehdidine karşılık 40.000 Türk ve bir o kadar da Tatar askerinin emrine verilmesini istemiştir. Kralın bir diğer talebi ise aldığı borçları ödeyebilmesi için kendisine tekrar borç verilmesidir. Kralın çeşitli bahanelerle Osmanlı'da kalmakta direnmesi üzerine önce kralın aracılarının İstanbul'a gelmesi yasaklanmış, ardından da yevmiyesinde kesintiye gidilmiştir. 3. Ahmet krala gönderdiği bir namede "Siz ki dostumuz İsveç kralısınız. Bu kış içinde vilayetinize gitmeniz için tüm ihtiyaçlarınız görülmüş. Kırım Hanı'na ve Bender muhafızına nakliniz için gerekli emirler verilmiştir. Bu hattı hümayun tarafınıza varınca vakit harcamayıp vilayetinize gidiniz. Aksi durumda emrimiz başka şekilde olacaktır" diye yazmıştır. 12. Charles bu yaşananlardan padişahın haberi olmadığını düşünüyordu. Bu yüzden ülkesine dönmeyi reddetti. Kendi başına hareket eden kralı kontrol altına almak, Rusya ile ilişkileri güvende tutmak için kralın zorla alıkonulmasına karar verildi. Bulunduğu sarayın etrafı askerlerce çevrildi ve kalabalık olayı denen hadise ile 12. Charles esir alındı ve Dimetoka'ya, oradan da Edirne'ye nakledildi. Bender kampında 1000 kişilik bir ordusu bulunan ve ülkesindeymiş gibi hareket etmesine izin verilen kral Edirne'de tam bir mahpus konumuna düşmüştür. İsveç kralının ülke siyasetine yönelik faaliyetleri iyi bilindiği için Ruslarla yürütülen barış müzakereleri esnasında gözetim altında tutulmasına dikkat edilmiştir. 12. Charles 12 Temmuz 1714 tarihinde sultana mektup göndererek ülkesine dönmeye hazır olduğunu bildirmiştir. Bunun üzerine Ağustos ayında kendisine ülkesine dönüş izni verilmiştir. Böylece 1709'da başlayan 5 yıldan fazla süren Osmanlı macerası da sonlanmıştır. Kral Osmanlı'ya sığındığı ilk günden itibaren şanına yaraşır şekilde karşılanmış, masrafları hazineden ödenmiştir. 12. Charles ülkesine dönerken borçlarına karşılık olarak 2000 kese akçe değerinde 2 adet borç senedi bırakmıştır. Kral ülkesine dönünce borcunu ödeyeceğine dair söz vermiş ancak borcunu ödememiştir. 12. Charles'ın ölümünden sonra Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 2000 kese akçe borcun tahsilini talep etmek üzere 1727 yılında İsveç'e elçi gönderir. Elçi İsveç'te bir seneye yakın süre girişimde bulunur ancak İsveç'in savaş halinde olmasından dolayı borcunu tahsil edemeyeceğini söyler. Sultan 1. Mahmut döneminde 1732 yılında İsveç'e gönderilen Mehmet Said Efendi de borç ile ilgilenmiştir. Borç yanında İsveç ile bir ittifak yapılması da düşünülmüştür. Yapılan görüşmeler sonucunda borcun tamamının tahsil edilemeyeceği anlaşılınca devletler arasındaki dostluk dolayısıyla borcun yarısına razı olunmuş fakat yine de ödeme yapılamadığından 1733 yılında geri dönülmüştür. 1737 yılında yapılan girişimler ile nakit para yerine bir kalyon ile 30.000 tüfeğin borca karşılık verilmesine anlaşıldı. Böylece 12. Charles'ın borçları tahsil edilmiş oldu. Bazı kaynaklarda borcun tamamının tahsil edilemediği de yazılıdır.
Kaynaklarda Demirbaş lakabıyla anılan 12. Charles'ın uzun süre Osmanlı'da kalması İsveç'in doğu kültürüyle ilişkisini artırmıştır. Kral ülkesine dönerken dolma, şerbet, kahve gibi doğu kültürüne mahsus bazı ürünleri de ülkesine taşımıştır. Hatta meşhur İsveç köftesinin de Osmanlı kökenli olduğu söyleniyor. Bir ara İsveç'in resmi Twitter hesabından da bunu paylaştılar. Kral manevralarına ve hızlarına hayran kaldığı Türk gemilerini de gözlemleyerek bunlara benzeyen 2 adet gemi yaptırmıştır. İsimlerini de Türkçe Yaramaz ve Yıldırım koymuştur. Hayatının önemli bir dönemini Osmanlı'da geçiren 12. Charles, bugün dahi ölüm yıl dönümünde Türk gelenekleriyle anılıyor.